Tarih boyu yaşamış seri katillerin her birinin öldürme yöntemi farklı olmuştur. Kimisi bunu ani öfkenin kurbanı olarak, kimisi öldürme hazzından, kimisi de kullandığı maddelerin etkisi altında yapmıştır. Bugün bahsedeceğimiz insan ise, insanların hayatını kurtarma yemini eden bir doktordur. Harold Frederick Shipman, 14 Ocak 1946'da Manchester'da işçi sınıfından bir ailede doğdu. Annesine bağımlı bir çocuktu. Okul hayatında sakin ve problem çıkarmayan, aynı zamanda üniversite eğitiminde de bilinen hiçbir kötü alışkanlığı veya kayıtlı bir suçu yoktu. Shipman'ın annesi kanser hastasıydı ve tıpa merak salmasının önemli nedenlerinden biri de buydu. Henüz 19 yaşındayken evlendi. Eşi 17 yaşındaydı ve evlendiklerinde 5 aylık hamileydi. 28 yaşına gelene kadar 2 çocuğu oldu. Mezun olduktan sonra Yorkshire'da bulunan Todmoran'da staj yapma şansı yakaladı. Aslında hayatındaki birçok şey yolunda olan Harold'un hayatı, Pesidin adlı bir ağrı kesiciye olan bağımlılığı yüzünden tepetaklak oldu. Bağımlılığını durduramayan Harold, kendine yüksek dozda reçeteler yazmaya başlayınca meslektaşları durumu fark etti ve bu durum pozisyonunu kaybetmesine yol açtı. Uzun bir süre rehabilitasyon merkezinde tedavi olduktan sonra kariyerine kaldığı yerden Donnybrook Sağlık Merkezi'nde devam etti. Çalıştığı bu kurumda meslektaşlarıyla arası çok iyi olan Harold aynı zamanda burada 20 yıl boyunca aktif olarak çalıştı. Onun davranışlarını ilk kez şüpheli gören kişilerden biri ise cenaze levazımatçısıydı. Harold'un hastalarının ölümle sonuçlanan tedavilerinde ciddi derecede bir artış vardı ve bu durum oldukça dikkat çekiciydi. Ölümlerin nedeni ise oldukça benzer sayılırdı. Hatta durum o kadar tuhaftı ki kurbanların öldükleri andaki pozisyonları bile aynıydı. Hastaların çoğunluğu 40 ila 90 yaş arası kadınlardı. Harold bu durumdan ürkmüş olacak ki hemen cenaze levazımatçısını işten çıkarttı. Fakat bu yaptıklarını gizlemeye yetmeyecekti. Harold'un meslektaşlarından biri olan Doktor Susan Booth ve birçok doktor da Harold'un hastalarının büyük bir çoğunluğunun ölümle sonuçlanmasını fark etti ve durumu bir adli tabibe taşıdı. Akabinde olay polise aktarıldı. Yapılan soruşturmada ise Harold'un bu ölümlere neden olabileceği hiçbir bulguya rastlanamadı ve soruşturma kapatıldı. Fakat aslında durum göründüğünden çok daha problemliydi. Yapılan soruşturma esnasında Harold'un yapmış olduğu önceki ihlaller göz önünde bulundurulmamıştı. Harold Shipman tıbbi uygulamalarına 81 yaşındaki Kathleen Grundy'nin ölümüne kadar devam etti. 1998 yılında Grundy, Shipman'ın ziyaretinden kısa bir süre sonra evinde ölü bulundu. Kadın ölmeden hemen önce tüm servetini Harold'a vasiyet etmişti. Shipman, Grundy'nin kızı Angela Woodruff'a otopsiye gerek olmadığını ve Grundy'nin gömüldüğünü söyledi. Grundy'nin kızı Angela Woodruff bir avukattı ve bu yüzden annesinin mal varlığının çoğunluğunu Harold'a bırakan bir vasiyet bulduğunda hem şaşırmış hem de şüphelenmişti. Angela Woodruff polise giderek durumu anlattı ve Grundy'nin cesedi mezardan çıkartıldı. Otopsi yapıldıktan sonra Grundy'nin ölüm nedeninin yüksek doz morfin olduğu anlaşıldı. Ölümün gerçekleştiği saat ise Harold'un evden çıkmadan öncesine tekabül ediyordu. Polis raporlardan hemen sonra Harold'un evini bastı ve evde onlarca tıbbi malzeme bulundu. Harold Shipman, hastaların ölümlerinden sonra yıllarca tıbbi kayıtlarını değiştirmiş ve kayıtlara hiç sahip olmadıkları semptomları eklemişti. Ayrıca aileleri cenazenin yakılarak yapılmasına teşvik etmişti. Bütün bunlara ek olarak bu hastalara ihtiyaçları olmamasına rağmen yüksek dozda ağrı kesiciler morfinler yazmış ve ölümlerinden sonra bu reçeteleri kendi için kullanmıştı. Yapılan soruşturma sonucunda hastaların büyük bir çoğunluğu yakıldığı için otopsi yapılamadı ve Harold 15 cinayet ve belgede sahtecilikten suçlu bulundu. Mahkeme kararıyla şartlı tahliye imkanı olmaksızın Durham hapishanesine gönderildi. Fakat Harold'un cinayetlerine ilişkin soruşturması burada noktalanmamıştı. Leicester Üniversitesi'nden Richard Baker'in yaptığı farklı sorgu teknikleri sayesinde kendisinin 236 hastanın ölümünden sorumlu olduğu ortaya çıkartıldı. Harold Shipman'ın hastalarını ne kadar süredir öldürdüğü hala bilinmemekle birlikte bu durumun Harold doktor olduktan hemen sonra başladığı düşünülüyor. 15 kez müebbet cezasına çarptırılan Shipman, bütün duruşmalarda suçunu inkar etti ve cinayetler hakkında hiçbir zaman açıklama yapmadı. Tedavi etmek yerine hastalarını öldüren doktorun cinayetlerden bir haber olan eşi ise son ana kadar kocasının masum olduğuna inanmıştı. Sonuçta kenardan bakıldığında aile babası bir insandı. Cezasının 4. yılında hücresinde ölü bulunan Shipman, kendini asarak intihar etmiştir. Sonuç olarak, meslek hayatı boyunca yüzlerce insanı morfinle öldüren Shipman'ın bu cinayetleri neden işlediği hiçbir zaman bilinemeyecek diyebiliriz.
Modern zamanların en çok can alan seri katillerinden biri olan Shipman'ın, hastalarının acı çekmelerini önlemek için mi, yoksa sadistçe zevklerden dolayı mı yüzlerce insanın canını aldığı ikilemi, akıllarda soru işareti olarak kalacak bir gizem olacak. Daha fazla videolar için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.